Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi'nden çıkan sonucun fiyatlaması hakim. Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaparken gün içerisinde de en yüksek seviyeleri sürekli test ederek seyrine devam ettiğini gördük. Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü %2,27'lik artış ile 1391 puan seviyesinden kapatırken endeksteki yükselişe en çok katkı yapan hisseler ise Ereğli, BİMAS ve KC Hol oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı ve rapora göre 2021 yılı sonundaki enflasyon tahmini %12,2'den %14,1 seviyesine, 2022 yılı sonunda ise %7,5 olan tahminini %7,8'e yükseltti. Yılın son çeyreğinde enflasyonda belirli bir şekilde düşüş eğiliminin görüleceği belirtilirken ve yılın geri kalanında cari fazlanın oluşacağına yönelik beklentiler de tekrarlanmış oldu. Uygulanmakta olan politika faizinin enflasyon oranı üzerinde kalmaya devam edeceğine dikkat çekilirken atılan sıkı para politikasının adımlarının sonuç vermeye başladığında altı çizildi. Enflasyondaki son zamanlardaki görülen yukarı yönlü harekete ilişkin olarak küresel piyasalarda yaşanılan gelişmelerin önemli etkisinin olduğunu ve tahminlerinin daha erken enflasyon oranında düşüş beklediklerinde altı çizildi. Geçtiğimiz aylarda Çin ile başlayan swap anlaşmalarının devamının geleceği yapılan açıklamalardan anlaşılırken dün toplantıda Başkan Kavcıoğlu'nun tekrardan swap anlaşması için görüşülen ülkeler olduğunu söylerken Delta varyantı ile vaka sayılarının tekrardan artış göstermesine ilişkin ise aşılamanın önemine değinen Başkan Kavcıoğlu, aşılamanın hızlanmasının ekonomi üzerindeki riskleri azaltacağını söylerken toplantının en önemli ifadelerinden biri ise Başkan Kavcıoğlu'nun üfe yükselince tüfenin de yükseleceği algısının yaratılıyor olacağına ilişkin söylemleri de dikkatlerden kaçmadı. Son zamanlarda üfe ile tüfe makasının açılmasıyla birlikte uzmanlar bu farkında tüfeğe yansıyacağında beklentisi ağırlık kazanmış durumda. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından beklentilere paralel bir kararın çıkması ve Başkan Jerome Powell'ın yaptığı basın açıklamasındaki tutumu piyasalarda yükselişe sebep oldu. Piyasalar varlık alım programındaki değişikliğe odaklanmışken değişikliğin yapılmaması ve uygulamada değişikliğe gidilmeden önce piyasa yönlendirme yapılacağına ilişkin ifadelerin tekrarlanması yatırımcılara derin bir nefes aldırırken dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri verilerine bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ikinci çeyrekte ekonomistler %8,4 beklerken %6,5 seviyesinde büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte gerçekleşen büyüme ise gayri safi yurt içi hasılanın salgın önceki seviyeye dönmeye başardığı da ortada. Salgın sonrası yeniden açılma ve uygulanan ekonomik politikaların devamından dolayı ekonomistler yıl sonu büyüme tahminini %7 olarak revize ettiklerini açıkladılar. Büyümede yakınılan hız Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 1984 yılından bu yıla en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçerken Amerika Birleşik Devletleri'nde
işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise geçtiğimiz verilerde görülen sert sıçrama sonrasında 400 bin kişi olarak açıklandı. Piyasa beklentisi ise 380 bin başvuru bekleniyordu. Salgın endişeleri ekonomileri tehdit etmeye devam ederken ülkemizde açıklanan son vaka sayılarına bakıldığında koronavirüs vaka sayıları 22.161 kişi olarak açıklandı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentinin %6,5 büyümesi düşük büyüme beklentisiyle geri çekilmesine sebep olurken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporunda 2021 yılı enflasyon tahminini 12,2 seviyesinden 14,1 seviyesine yükseltirken yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,54 ve 8,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,44 ve 8,38 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon beklentisini %12,2'den 14,1 seviyesine yükseltirken fiyat artışlarında küresel piyasalarda yaşanılan gelişmelerin önemli rol oynadığını da altını çizdi. Başkan Kavcıoğlu sıkı para politikasına devam edileceğini belirtirken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,10 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise Federal Açık Piyasa Komitesi sonrası fiyatlarda oynaklık görülmezken beklentinin altında gelen büyüme rakamları sonrasında değerli metalde yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1835 ve 1845 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1820 ve 1805 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise FED toplantısı sonrası hem döviz kurunda hem de ons altında bir hareket oluşmaması üzerine gram altındaki yatay seyrin devam ettiğini gördük. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 505 ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentiler %8,4 iken %6,5 seviyesinden gerçekleşirken düşük büyüme oranı endişesiyle Euro dolar paritesinde değer kazanımların
yaşandığını gördük. Dün açıklanan Almanya enflasyon verisi sonrası artan fiyatlarla ilgili endişeler yerini korurken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1890 ve 1,1910 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1850 ve 1,1835 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde 4 milyon varillik bir azalış gerçekleşirken vaka sayılarındaki artışın yeniden hızlanması ve enerji ihtiyacının tartışılıyor olması Brent petroldeki seyri de zayıflatan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini beklediğim Brent petrolde 74,85 ve 75,30 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 72 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.